Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık yazlık hasır şapkayı çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen, hemen şipşak örüp takabileceğiniz çok şık bir şapka diyorum arkadaşlar. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Burada yine ipini saklamayı unutmuşum. Sizler unutmayın. Ama gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir şapka. Gördüğünüz gibi hiç birleştirme izi yok arkadaşlar. Şöyle her tarafını göstermek istiyorum. Sebebi spray şekilde örmek ve inanılmaz şık duruyor. Arkadaşlar hemen burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben 18 yani 17,5 santim ördüm arttırma yerlerini şu bölümü, ama sizler ideal olan 16 veya 16,5 santim olarak ayarlayın. 16 santime geldiğinizde arttırmayı bırakın ya da 16,5 santime geldiğinizde arttırmayı bırakın. Daha sonra hiç arttırma yapmadan aşağıya doğru inebilirsiniz. Çünkü 17,5-18 santim biraz büyük geliyor. Bunu baştan söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. Ben 3 milimlik tığ kullandım ama size tavsiyem 3,50 milimlik tığ ile örmeniz. Arkadaşlar sizin elinize bağlı olarak da ben her zaman diyorum, sayı önemli değil. Siz 3 sırada 4 santim olur atıyorum. Ben 3 sırada 5 santim örmüş olabilirim. O yüzden tek tek sizlere ölçüleri verdim. O ölçülere gelene kadar örün. Fazla örebilirsiniz, eksik örebilirsiniz ama o ölçülerde örün. Evet, hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar benim ipim oldukça sert bir ipti. Rafya maalesef ki üzerinde etiketi yok. Tuhafiyeden almıştım 2 paket. 1,5 paketini kullandım. Bunlar 200 gramlık ipler. Yani 250 gram yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 250-300 gram elinizde ip varsa yeterli olacaktır. Başka iplerle örebilir miyiz derseniz, evet arkadaşlar, kağıt iple örebilirsiniz. İnce rafyalarla örebilirsiniz. Bizimki küçük olur diye korkmayın. Çünkü dediğim gibi size ölçüleri verdim. O ölçülere göre daha az, daha çok sıralarda yaptığınızda aynı ölçülerde aynı şapka ortaya çıkacaktır. Zaten başıma takıp fotoğraflarını da muhakkak çekeceğim diyorum. Ve şu anda unuttuğum, hatırlatmam gereken şeyler varsa bana muhakkak hatırlatın. Hemen sizlere cevap vereceğim diyorum. Ve hemen bu videoya geçmek istiyorum. Geçmeden önce arkadaşlar, etkileşim bu aralar biraz azaldı. Bunu sizler de görüyorsunuzdur. Lütfen videoyu seyrederken beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Ve bir de hype var. Hype'larsanız da çok memnun olurum diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şöyle birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içine toplamda şöyle öncelikle bir zincir çektim. Zincir çektikten sonra toplamda 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5. sık iğnede halkamın ortasını küçültüyorum. Çünkü ip kopabilir. O yüzden şöyle 5 tane de ortayı sıkmaya başlıyorum ki ipim kopmasın. Evet. 6.'yı yapıyorum. 7. ve 8. sık iğnemi yaptım. İpim kağıt olduğu için şöyle çok sıkmaya korkuyorum. Ama ortası yeterince kapandı zannedersem. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen burada bakın, şimdi kapatıp dönmeyeceğiz. Kapatıp dönmeyeceğiz. Spiral şekilde
devam edeceğiz. Çünkü düzgün bir ilerleme ve kapatma izi olsun istemiyorum. O yüzden hemen bu bitiş noktasına bir ayraç takıyorum. Şu şekilde benim başlangıç noktamı belli edebilmek için hemen önümdeki ilk sık iğne tepesine batıyorum. İlmek aldım. Tığım ince olduğu için biraz sıkı sıkı oldu ve benim istediğim de bu zaten. İlk sık iğnemi yaptım. Aynı yere battım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Her bir sık iğne tepesine 2 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın tek tek batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Ördükçe benim de elim alışacaktır. Siz de ördükçe eliniz alışacaktır. Bakın şöyle şunu şu şekilde yapalım ki çıkmasın. Tek tek batıyorum. Her bir sık iğneye çift batarak 8 tane sık iğnemi dönüşte 16'ya çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın ayrıcın olduğu bölümdeyim. Oraya da 2 tane yaptım. Hemen şimdi en son yaptığım ilmeğe şöyle takıyorum. Başlangıç noktam. Şimdi arkadaşlar ilk sırada 8 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada her bir sık iğneye çift batarak 16 taneye ulaştık. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift. Yani hemen önümdekine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çok pardon. Bir. Hemen yanındakine batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir. Aynı yere battım. 2. Yanındakine batıyorum. Bir tane. Hemen yanındakine batıyorum. 2 tane sık iğne. Bir tek, bir çift devam ediyoruz ayracımızın bulunduğu yere kadar. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Tam ayracımın olduğu bölümdeyim. Tekle bitirdim. Yani tekle bitirmiş oldum tek bir sık iğne ile. Bir tek bir çift yapmıştık bu sırada. Ve şimdi hemen buranın püf noktasını sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu sırada ve diğer sıralarda işte 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 5 tek bir çift yapacağız. Ama şöyle köşeler oluşmaması için çiftlerimizi çiftlerin üzerine getirmememiz lazım ki yuvarlak bir şekilde ilerleyebilelim. Şimdi bakın hemen önümde tek var, hemen yanında çiftim var. O yüzden ben buraya çiftle başlayacağım. Hemen önümdekine şöyle bir sık iğne aynı yere batırdım. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane tek. Bir. Hemen yanındakine battım. 2. Üçüncüye batıyorum. Bakın teke denk geliyor. Buraya çift yapıyorum. Yani çiftlerin üzerine çift gelmediği sürece şu köşelenmeler olmayacaktır. O da hiç istemediğimiz bir nokta. Burada da arkadaşlar 2 tek bir çift, 2 tek bir çift devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yine sıranın sonuna geldim. Hemen şöyle ayracımı yerini değiştiriyorum. Bir üste taktım. Şimdi burada arkadaşlar 3 tek bir çift yapacağız. Yani 3 tek batacağız. Dördüncüye çift batacağız. Tek tek batabilirim. 1 2 3 dördüncüye çift batıyorum. Bir aynı yere bir daha
Burada arkadaşlar 3 tek 1 çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen bir üste geçiyorum. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Sayıyorum şöyle 1 2 3 4 5. de pardon 1 2 3 4. de çiftimiz var. Şimdi ben burayı tekle başlarsam tam çift bölümüne geleceğim. O yüzden çiftle başlıyorum. İlk sırama çift sık iğne ile başlıyorum. 1, aynı yere battım. 2, bu sırada da 4 tek 1 çift yapacağız. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek. Bakın çifti geçtik. Şöyle göstereyim. Tek bölüme çift yapacağız şimdi. O yüzden halkamız şöyle yuvarlak bir şekilde ilerleyecek. Köşeleri olmayacağız. 4 tekten sonra 5.'ye çift batıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Çiftlerin üzerine çift yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bu sırada da 4 tek 1 çift ilerleyeceğim. Daha sonra 6 tek 1 çift, 7 tek 1 çift şeklinde ben bunu ne kadar uzunlukta öreceğim. Şimdi hemen şunu bir ölçmek istiyorum ben. Şöyle 7 santimdeyiz arkadaşlar. Ben bunu 17 santime gelene kadar öreceğim. Benimki biraz sıkı oldu. Çünkü bayağı minik bir tığ ile örüyorum. İp bayağı kalın. Ben 3 milimlik tığ ile örüyorum. Biraz sıkı olsun istedim çünkü. Ama sizler bu kadar sıkı olmasını istemezseniz 3,5 numara ya da 4 milimlik tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da baştan söylemek istiyorum. Ben 17-18 santim olana dek örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben arttırmalarımı bitirdim. 10 tek 1 çift olana kadar devam ettim. Toplamda şöyle sıralarımızı sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüz. Hemen ölçü vermek istiyorum. Arkadaşlar ideal ölçü şapka için 17-18 santimdir. Bizimki de şu anda 17,5, tam 18 değil ama 17,5 santim, yani ideal ölçülerde yapmış oluyoruz. Siz bu ölçülere eğer daha büyük tığlarla çalışırsanız 9 tek 1 çift olarak, 8 tek 1 çift olarak bitirebilirsiniz. İlla benim verdiğim sayılarda yapmak zorunda değilsiniz. Ben 10 tek 1 çifte bitirdim ama sizler daha fazla ya da daha az örerek 17-18 santime varabilirsiniz. O yüzden her zaman dediğim gibi ölçüler benim için daha önemli sayılıyor diyorum. Ve benim için yeterli. Artık arttırmamız yok, eksiltmemiz yok. Aynen spiral şekilde birleştirme yapmadan bitiş bölümünde yine döne döne her bir sık iğne örerek devam edeceğim arkadaşlar. Kaç sıra derseniz 9 veya 10 sıra örebilirim. Yani işte 9 santim 10 santim civarı başıma takıp ölçeceğim arkadaşlar. Ben de şu anda örmeden net bir şey söyleyemiyorum. Tek tek batıyorum. Şöyle hemen şunu da yukarı alayım. Şöyle yine sıralarımı şaşırmak istemiyorum kaç sıra ördüğümü. Şey de yapabiliriz aslında. Hiç iğneyi çıkarmaya da biliriz. Burada kaç sıra ördüğümüzü zaten bitiş noktası buradan belli. Bakın şöyle baktığımızda zaten bitiş noktası burada, kaç sıra hiç arttırma yapmadan ördüğümüzü görelim. Bence böyle daha iyi olacak. Burada ayracımızı hiç bozmayalım. Burada kalsın ki kaç sıra ördüğümüzü bilelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar
Bir de şunu hemen söylemek istiyorum. Çok önemli. Orayı atlamayayım. Arkadaşlar ben 10 tek bir çift sıramı bitirdiğimde buharlı ütüyle buhar tutup ütüledim arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü şapkayı bitirdikten sonra bu bölümü ütülemesi çok zor olacak. O yüzden bu aşamayı bitirdiğinizde muhakkak ütüleyin. Daha sonra yan taraflara geçebilirsiniz. Evet, dediğim gibi istediğim uzunluğa gelene kadar her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. İstediğim uzunluğa geldiğimde burada devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, benim sıralamam bitti. Ben şöyle hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördüm. Ve hemen şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Tam 9,5 santim arkadaşlar, şöyle ölçelim. 9,5 santim ideal olandır. Hemen burada bir toparlama yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim ipim kalın olduğu için biraz geniş örmek istedim. O yüzden size 17-18 santim demiştim ama sizler yine de ideal olan 16 santimi baz alın. Yani şu şekilde ördüğünüzde 16-16,5 santim idealdir arkadaşlar. Yetişkinler için bunu unutmayalım. Eğer 17,5-18 olursa büyük oluyor. Bunu da deneyimledim kalın iplerle. Bunu da zaten hemen başa ekleyeceğim açıklama videosuna. Açıklama videosunu izledikten sonra zaten orayı anlarsınız diye düşünüyorum. Evet, bu tepe kısmını 16, en fazla 16,5 santim yapalım. Çok büyük yapmayalım, çok geniş olur. Evet, şimdi burayı tamamladık. Ben yine burayı buharla ütüledim. Elimle düzelttim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Biraz çok az başıma büyük oldu ama benim için idealdir. Saçınız gürse benim verdiğim ölçülerle yapabilirsiniz. Ama normal ebatlarını az önce söylediğim gibi yaparsanız şapkanız tam oturacaktır. Şimdi artık gölgelik kısmına geçebiliriz. Evet. Şimdi artık burada arttırmalarıma başlayacağım ve şöyle net bir şekilde görünsün istiyorum. Burada arttırmamızı nasıl yapacağız? Tam tepe kısmında yaptığımız gibi işte 3 tek bir çift olarak. Yani şu anda 3 tek bir çift yapacağım. Daha sonra bir sıra tek öreceğiz arttırma yapmadan. Daha sonra 4 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bakın 3 tane tek yaptım. Şunu da şuradan çıkarıp oraya takmak istiyorum ki yine ben birleşim noktasını bileyim. Şöyle bir türlü çıkaramadım. Evet. Şu 1, 2, 3. Evet, hemen şuraya takıyorum. Buna çok dikkat edin. Bunu ben az önce şuradayken, daha doğrusu şu tepe noktasındayken düşürdüm. Sıranın başını sonunu ayırt edemedim. Onu da söyleyeyim, çok dikkat edin. Bakın 4.'ye çift batacağım arkadaşlar. Hemen buraya çift batıyorum. 3 tek bir çift. Ayracımın olduğu yere kadar devam edeceğim. Şimdi biraz da şapkam büyüdüğü için tam kameraya sığmayabilir. Çok uzun anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Burada 3 tek bir çift şeklinde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift ayracımın olduğu yere kadar geldim. Şimdi bir sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan her bir sık iğne bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Her birine tek tek batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra hiç arttırma yapmadan her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben 3 tek bir çift 3 tek bir çift yaparak devam ettim. Ayracımın olduğu yere kadar geldim. Hemen burada ayracımı çıkarıyorum.
Şöyle. Evet. Hemen ayracımın olduğu yere bir tane çift yapıyorum. Çünkü 3 tane teki yaptım. Şimdi bir tane çift yaparak sıramı bitiriyorum. Hemen buraya yine ayracımı takacağım. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi her bir sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Burada eksiltme, arttırma yok. Her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet. Evet arkadaşlar, hiç eksiltme, arttırma yapmadan bir sıra sık iğnemi ördüm ve ayracımın olduğu yere geldim. Hemen ayracımı çıkardım. Buraya da bir sık iğne yapıyorum ayracımın olduğu yere. Ve hemen buraya ayracımı takıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bölümde 4 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 ve 4. Beşinciye çift batıyorum. Bu sıra komple bu şekilde ilerleyecek. Şöyle çiftimi yapayım. Eminim ki anlaşıldı. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi burada 4 tek bir çift yapacağım. Bir sıra sonra sadece bir sıra hiç arttırma yapmadan sık iğnemi yapacağım. Bir sonraki sıra 5 tek bir çift, 6 tek bir çift ilerleyeceğim. Şu anki tahminim 6 tek bir çift olana kadar ilerleyeceğim. Göz kararı bakacağım. Daha fazla da örebilirim. Daha da az örebilirim. Şöyle gölgeliğimizin açılışına göre ilerleyeceğim. Şu anda birazcık açıldı gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bir sıra arttırma yapıyorum. Bir sıra yapmıyorum. Bir sıra yapıyorum. Bir sıra yapmıyorum. Şu anda 4 tek bir çiftteyiz. 5 tek bir çift, 6 tek bir çiftte kalmayı düşünüyorum diyorum. Ve hemen ben 6 tek bir çift yapanı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 6 tek bir çift olana kadar ördüm. Bir sıra arttırma yapmadan bir sıra arttırma yaparak ördüm ve hemen şöyle size bir ölçü vermek istiyorum. Şuradan ölçüyorum arkadaşlar. Bakın hemen dibinden şöyle 4 santim kadar örmüşüm. Ben şimdi artık eksiltme arttırma yapmadan istediğim uzunluğa gelene kadar her bir sık iğneye bir sık iğne yapacağım ve son aşamada da son bir ters sık iğne yapmak istiyorum. Ondan sonra şapkamızı bitireceğiz. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Kenarlarını arkadaşlar ütü yapmadım. Buhar tutmadım. Bittikten sonra kenarlarını da ütüleyeceğim. Gerçekten çok güzel ve oldu. Ben gölgeliğini istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hiç arttırma yapmadan şöyle hemen bir sayalım kaç sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm arkadaşlar. Ben biraz geniş olmasını istedim. Çok dar olmasını istemedim. Şöyle hemen öncelikle arttırma bittikten sonraki ölçüm 5,5. Şöyle dipten ölçtüğümde de hemen şuradan 9 santim ideal aslında. Yani 10 santime kadar ilerleyebiliriz. Şimdi bir sıra daha gittiğimizde tahminen 10 santim olacaktır bizim gölgeliğimiz. Ben gerçekten çok beğendim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Şöyle de içini de göstermek istiyorum. Şimdi hemen dışına bu şekilde de bırakabiliriz. Hemen şöyle bu ipin ucuna bir iğne takarız. Hemen şöyle şunu şuraya yedireceğiz arkadaşlar ve orası görünecek. Eğer gözünüze batarsa hemen bir etiket, herhangi bir şey oraya eklerseniz içiniz de rahat olur. Hemen şöyle ben ters sık iğne dedim de ben çok ters sık iğneden hoşlanmadığım için biraz bana zor mu geliyor diyeyim, hoşlanmıyor muyum diyeyim.
Benim ona benzer bir yöntemim var, onu göstereceğim ama sizler bunu istemezseniz ters sık iğne yöntemini de yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu bitişte önümdekine batıyorum. İlmek aldım. Daha sonra elimdeki bu ipi şöyle tığın etrafında döndürüyorum ve sık iğne yapıyorum. İşte kameranın karşısında biraz zormuş gibi görünüyor ama ben şöyle ellerimi şu şekilde tuttuğum için zormuş gibi. Normalde kucağıma alıp yapıyorum. Öyle daha kolay oluyor. İlmek aldım. İpi etrafından geçirdim. Tığımın şöyle sıkıştırdım. Sonra ilmeklerimi kapatıyorum. Bu da bir nevi ters sık iğne oluyor ama bence bu daha da düzgün oluyor. Hemen battım. Tığın etrafından ipimi çevirmeyi unutmuyorum. Sıkılaştırıyorum. Şöyle daha sonra ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın çok güzel görünüyor. Ben beğeniyorum bu modeli. Hemen diğerine battım ve etrafını ipi tabii ki çevirmeyi unutmuyoruz. Düz sık iğne ördükten sonra sürekli el düz sık iğneye gidiyor. Muhakkak etrafından çeviriyoruz. Bakın görünüş bu şekilde olacak arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Sıra boyunca devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kenar bölümlerini bitirdim. Tabii ki de ütüledim. Ben her zaman diyorum ya buhar yapıp elinizle düzeltin diye. Maalesef bu şapkada bu mümkün değil. Direkt ütüyü bastırıp ütülüyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz düz 7 sıra örmüştük. Zannedersem ben bunu çıkarmadım. Unutuyorum çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra hiç arttırma yapmadan ördük. Eğer sizlerde kasma yaparsa bu düz örgülerin aralarını çift çift batabilirsiniz. Yani atıyorum 15 tek yaparsınız bir çift. Yani o büzüşmeyi engelleyebilirsiniz diyorum. Ve ben ipimi kestim. Ucuna şöyle bir yün iğnesi taktım. Bakın hemen şurayı da şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle diğerinin içinden geçirerek iyice sıkıştıracağım ipimi. Koparmadan orayı düzleyeceğim. Az önce dediğim gibi eğer orası çok hoşunuza gitmezse bir etiket, herhangi bir şey şöyle ekleyerek yapabilirsiniz ama gördüğünüz gibi çok da belli olmuyor birleşme noktamız. Bunu spiral şekilde ördük. Biliyorsunuz nedenini ama yine de ben söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın şapkanın hiçbir yerinde birleştirme izi yok. Yani o çizgi yok ve ben bunu çok sevdim. O yüzden spiral şekilde örüyoruz ve gerçekten de hiç iz şapkada olmuyor. Gördüğünüz gibi düzlendi zaten. Yani en önemli şey burada iğne ile desteklemek. Yani tığla burayı birleştirmeyelim. İğne ile birleştirelim ki bakın bu düzlüğü bozmayalım. Hemen şöyle biraz kameranın karşısında zorlanıyorum. Sizler bunu eminim ki daha iyi yapacaksınız. Ben şapka biraz büyük oldu. Kamera da şu anda önümde ve çok rahat hareket edemiyorum. Sizler de anlıyorsunuzdur benim hareket kabiliyetimin azaldığını. Şöyle hemen burada bir düğüm atıyorum ki burası çözülmesin. Dikkatli çekiyorum. Çünkü arkadaşlar ip kopabilir ve şöyle içten bu ipimi uzunca yürüteceğim ve şapkamı bitireceğim. Şöyle o kadar sık örmüşüm ki iğne geçmiyor diyebilirim. Biraz da şapka ağır oldu arkadaşlar. Yani çok böyle şey olarak düşünmeyin. Çok hafif bir şapka olarak düşünmeyin. Çünkü ipim kalın. Çok ince bir rafya değil. Bunu çok ince rafyayla da yapabilirsiniz. Kağıt iple de yapabilirsiniz. Kağıt iple yaparsanız çok hafif bir şapka olacağını düşünüyorum. Evet, bence bu kadar yeterli. Hemen şöyle dibinden kesebilirim. Yeterince sakladık zaten. İğnemi, makasımı koyuyorum ve şu güzelliği size göstermek istiyorum. Tabii ki etrafına kurdele takabilirsiniz. Şöyle çocukken bizim vardı. Bunu örerken hep aklıma geldi. Bizim şöyle kenarında benim yaş grubum bilir. Ben şu anda 47 yaşındayım.
kirazlı şapka derdik ailemize. Bize kirazlı şapka alın diye. Şöyle kenarına bir kiraz örüp takabilirsiniz. Benim aklıma gelmedi değil. Sizler nasıl isterseniz etrafını süsleyebilirsiniz. Güzel bir gül takabilirsiniz. Kağıt ipten yaptığınız bir gül. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Gayet şık bir şapka oldu. İpini saklamayı unutmuşum. Daha sonra saklayacağım. Gördüğünüz gibi kesinlikle o birleştirme çizgimiz yok. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.